Bugün de Dikili'den dönüş yapacağız. Şimdiki yük durumuna baktığımızda yükümüz çok az. 2 kişiyiz. Hava sıcaklığı 13-14 derecelerde. Koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmayı açtım. Bu şekilde yolculuğa başlayacağız. 3-4 kilometre sonra da aracın içini ısıtacağız. Şu andaki şarjımız %79'larda. Kahvaltı yapacağız. O sırada şarj edeceğiz. En yakıta geldik Menemen'de. En yakıtta şarja başladık. Şimdi biraz önce şarjı taktım. %62 ile şarja başladık ve şu anda işte yaklaşık 70 kW civarında şarj alıyor. Kahvaltı süresince de şarj olsun diye düşündüm. Evet, şimdi mola verdik, kahvaltı molası. Menemen'de sağ kapağı outlet var. Orada süt evinde mola verdik. Kahvaltı olarak da serpme kahvaltı istedik. Serpme kahvaltının içinde birçok içerik var. Gayet de güzel görünüyor. Ekmekler de kızarmış. Gayet güzel. Lor ve karadut. Buradan başlayalım. Güzel. Çok şekerli değil ama çok doğal gibi de gelmedi. Lor doğal da reçel çok doğal gibi gelmedi. Kaymak çok. Kaymak güzel. Bak, kaymak için bir şey diyemeyeceğim. Kaymak güzel. Hava çok soğuktu. Sabahleyin donduk resmen. Biz Bodrum'dan alışık değiliz. Evet, Bodrum'dan alışık değiliz ya. O nedenle çok üşüdük. 2 kişi yola çıktık. Bagajımız çok azdı. Yaklaşık bir küçük valiz şeklinde düşünebiliriz. 2024 Ekim'inin sonundayız. İklim sonbahar ama sabah çok soğuktu. Şimdi 18-19 derecelere yakın sıcaklık. Yol güzergahı genelde otoban dışından geldiğimiz için genelde 80-90-100 km hızlarla geldik. Topografi açısından baktığımızda da öyle çok fazla yükseklik, çıkış çok yoktu. Burada en yakıtın var. Xes'in 2-3 tane burada AVM var. Onların hepsinde de var. En yakıtın fiyatı daha uygun olduğu için doldurduk. Şarj 10 diye bir firma var. Onun da var. Onun fiyatı 11 liraydı. En yakıtınki 10 liraydı. Serpme kahvaltı 760 TL'ydi. 2 kişi. Doyurucu ve hatta 3 kişiye bile yeterdi yani. Alışveriş yerleri de var epey. Yani markalar falan onlar da var. Bu yol üzerinden gelirseniz otoban dışında o şekilde MG4 %97'ye kadar şarj alıyor DC'de. Bataryayı korumak için öyle bir sistem yapmışlar. Şimdi buradan Meryem Ana evine gideceğiz. Sonrasında Efes'i dolaşacağız. Konaklayacağız orada. Meryem Ana evine geldik. Girişte bir 120 lira otopark parası alıyorlar. Yine bu şekilde bir yürüyüşle gidiliyor. Girişte bilgilerin olduğu bir kısım var. Farklı dillerde bilgiler mevcut. Meryem Ana'nın Hazreti Meryem'in Aziz Yuhanna ile birlikte son yıllarını geçirdiği yer olarak biliniyor burası. Girişte böyle bir heykeli var. İçeriye giriliyor. Sonrasında içeride herhangi bir şekilde çekim yapılması yasak. Çok mütevazi, küçük bir alan zaten. İçeride Meryem Ana'nın bir heykeli var. Papaların da aynı zamanda buraya bıraktığı hediyeler var. Sonrasında çıkış yapılıyor zaten. Burada da işte mumlar yakılıyor, bağışlar toplanıyor. O tarzda bir ibadet alanı. Yine Meryem Ana evinin hemen alt kısmında su kaynağı olan yer var. Buradan kutsal su mantığıyla gelen turistler de içiyorlar. İçilebilir bir kaynak suyu. Kaynağının olduğu yere yakın hemen yanında da böyle dilek dilenilen bir kısım var. Bu şekilde insanlar dileklerini dileyip buralara asıyorlar. Çoğu solmuş zaten güneşten. Meryem Ana evinin olduğu kısım çok yeşil. Yüksekte bir alan zaten.
zaten. Çok yeşil olduğu için de müthiş bir havası var. Çok hoş bir havası var. Güzel yani, burada insan saatlerce oturur. Aracımıza binelim. Efes'e doğru. Oraya gidelim. Evet, lastik hava basıncımız görelim. Evet, hava basıncımız böyle. Daha yeni bayiden aldık. Onu düzeltip verin demiştim ama maalesef bu şekilde verdiler. Normalde de 250 gösteriyor kapı yanındaki yerde. Ama burada bizim işte basınçlarımızı görüyoruz. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Yani normalde rejenerasyon verimliliği düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü önceki araçlarımda, kullandığım araçlarda Kia Niro EV, Tesla Model Y Long Range, Volvo P8 Single olan aracımda mesela bu tarz yokuş aşağı inişlerde 60, 70, 80 kW rejenerasyon geri kazanımı yapıyordu. Ama şu anda gördüğünüz gibi çok az bir geri rejenerasyon. Yani 8-10 kW'lar, en fazla 15 kW saatlik geri kazanımlar yapıyor. Rejenerasyon da 3'te, yani yükseğe aldım. Bu şekilde bence düşük bir rejenerasyon verisine sahip. Daha yüksek olabilirdi. Yani normal tüketimleri aşırı yüksek diyemem. Tabii ki rüzgar sürtünme katsayısı bence daha düşük olmalıydı. Bu rüzgar sürtünme katsayısına göre bakıldığında çok fazla diyemem. Düşük de değil tüketimi. Ama özellikle geri kazanımı bence yetersiz. Efes ziyareti için geldik. Girişte hemen sağ tarafta hem tarih öncesini hem de daha sonrasını anlatan bu şekilde yazılar var, bilgilendirmeler var. Efes'e benim 3. gelişim. Efes, Mezopotamya'da geçmişi milattan önce 2300 yıllarına dayanan Luvi halkının bir kenti aslında Efes. Daha sonrasında istilacı Yunanlılar tarafından İonya dönemi yaşıyor. Daha sonrasında da ise bir Roma dönemi yaşıyor. Yani bu tabii kaynaklardan verilen bilgiler, farklı kaynaklarda farklı bilgiler de olabilir. Bilinen Efes'in son hali milattan önce 10. yüzyıla dayanıyor. Efes 2015 yılında Dünya Miras Listesi'ne giriyor. Celsus Kütüphanesi ve şimdi görmüş olduğunuz 25.000 kişilik antik tiyatrosu en ünlü olan yapıları aynı zamanda. Yine daha büyük üne sahip olan ama tümüyle ortada olmayan, yani yıkıntıları bulunan, dünyanın 7 harikasından biri olan Tanrıça Artemis için Lidya Kralı Croesus tarafından yaptırılan tapınak. Bu antik dünyanın mermerden yapılmış ilk tapınağıymış. Celsus Kütüphanesi ise 106 yılında ölen Efes valisi Celsus'un oğlu tarafından anıt mezar olarak yaptırılmış. Burada işte genel evden tutun hamamlara kadar, içinden sıcak suları akan tuvaletlere kadar ve kanalizasyon sistemine kadar her şeyiyle tam bir antik modern kent diyebiliriz. Çok kişi gelmiştir muhtemelen ama gelmeyenler varsa Türkiye'deki bence en önemli tarihi yapılardan bir tanesi. İşte bakın 25.000 kişilik antik tiyatro. Ve benim bir eleştireceğim yan, tadilat bence kötü şekilde ilerliyor. Girişlere falan mıcırlar dökmüşler. Çok özensiz yürütülüyor gördüğüm kadarıyla. O nedenle üzüldüm yani. 35 sene önce geldiğimde daha özenliydi yani. Çok daha güzeldi. Restorasyon işlerinde zaten dünyaca ünlü bir namımız var. Osmanlı eserlerini bile mahvettiğimiz birçok görüntü var. Zaten çoğunuz biliyordur. İşte Efesus Kütüphanesi. Öndeki kabartmalı rölyefler, geyikler, keçiler, askerler. Bu tarafta bir kapı. Bu Efesus Kütüphanesi işte milattan önce 10. yüzyıldaydı sanırım. Efes valisinin oğlu tarafından yaptırılıyor. Buranın en güzel yapılarından bir tanesi. En iyi korunmuş, ortaya çıkmış yapılarından bir tanesi. Geceleri aydınlatma da oluyordu ama şimdi olur mu bilmiyorum, bakalım. Sanırım 5.30'dan sonra giriş yasak. En güzel yapılarından bir tanesi bu. Efes valisinin mezarı da buradaymış. Zaten antik mezar olarak yaptırmış oğlu. Yaklaşık 2500 yıllık bir yapı. Yukarıdan itibaren aşağıya doğru limana giden yol aynı zamanda. Latrina, tuvalet. Bu tuvaletin ilginç taraflarından bir tanesi, içinden sular akıyor. Yan yana oturuyorlar. Hem sohbet ediyorlar hem de hacetlerini gideriyorlar buralarda. Ve burada da ortada da bir orkestra tarzında bir şey oluyor. Müzik çalıyor burada. İşte burada yan yana oturup hacetlerini gideriyorlar. Bu kısım da yamaç evler olarak geçen kısım. Milattan önce 7. yüzyıla kadar gidiyor. Yani yaklaşık 3000 yıllık. Buranın girişi ayrı. Altlar cam.
Altları da görebiliyoruz. Güzel yani. Üstünü korumuşlar. Çok sıcak havalarda bile çok rahatlıkla güzel bir şekilde gezilebiliyor. Böyle ayrıntılı, bilgilendirici kısımları var. Zaten kulaklık falan da veriliyor. İstenirse kulaklık da alabiliyorsunuz. Bazilika'nın olduğu yer tabii burası. Çok güzel bir şekilde ortaya çıkarılmış gerçekten. Bazilika'nın üstten görünüşü. Sütunlar korumak için ahşaplar yerleştirilmiş. O dönemin yapılaşması, yani M.Ö. 6. 4. yüzyıl arası. 3000 yıllık neredeyse yapılar. Yani modern mimarinin geçmişi aslında bu tarz mühendislik yapılarıyla evrimleşmiş. İşte bilgilendirme tabelaları gerçekten güzel yapılmış, güzel yerleştirilmiş. Her bölümde parça parça. Hepsini bu şekilde bakarak gezmiş oluyorsunuz alanı. Evet, bu yukarıdan çok güzel görünüyor. Çok harika görünüyor bu yukarıdan. Nursel de çok sever tarihi yerleri gezmeyi. Bütün çıkarılan eserlerinde bir bilgilendirme tabelası mevcut. Mozaikler gerçekten çok hayranlık verici. Buradan çok daha planlamasını çok daha net görüyoruz o zamanın. Maalesef ziyaretçiler varken yapılması daha iyi olur. Temizlik çalışmaları falan sanırım. Akşam saatleri olduğu için güneş ışığı eğimli geliyor ve akşam saatlerindeki çekimler çok daha güzel oluyor. Ama bu yamaç evleri olan kısım gerçekten gezilmeye değer bir kısım. Sanki gereken ilgiyi de görüyor zaten turistlerden. Efes içindeki nar ağacı. Bu yukarısı işte küçük bir antik tiyatronun da olduğu Yukarı Alaylar Caddesi'ne gidiyor sanırım. Celsus Kütüphanesi'nin olduğu kısım. Efes valisi M.Ö. 10. yüzyılda vefat eden, onun oğlu tarafından onun adına hem anıt mezar olarak yaptırılmış olan bir yapıymış. Bu yol Büyük Amfiteyatronun olduğu taraftan, aynı zamanda Efes Limanı'nın olduğu taraftan gelen kısım. Yukarıda yine tuvaletler vardı, umma açık tuvaletler. Yani antik dönemdeki yan yana olan tuvaletler, işte ortada müziklerin olduğu. Burası da bizim geçmişte gezdiğimizde bize genel olarak anlatılmıştı. Liman kentini ziyaret eden tüccarlar tarafından kullanılan aşk evi olarak adlandırılmıştı ama burada onun yanlış olduğu belirtilmiş. Gerçeğini tarihçiler daha iyi bilirler. İşte odalardan oluşuyor. Oda şeklinde. Aşk evi olarak da geçiyordu. Geçmişte de bize 1989 yılında ziyaret ettiğimizde o şekilde anlatılmıştı. Bu kısımda ticari pazar yeri olarak adlandırılan kısım. Celsus Kütüphanesi şu tarafta. Ondan bu tarafa doğru geldiğimizdeki kısım. Çok büyük bir alan burası da. Ticari açıdan da önemli bir tarihi antik kent Efes. Selçuk'ta Efes antik gezisi sonrasında balık pişiricisi diye bir yer var. Oraya geldik. Hamsi yağsız çok hoşuma gitmedi. Zaten bu mevsimde de çok doğal. Yok, kalamar fena değil ama yine de beklediğimden daha kaliteli. Ama fiyatları uygun yani. Kalamar 320 lira, hamsi de 130 lira. Bu şekilde bir tercihte bulunduk. Bildiğimiz bir yer değildi. Rastgele girdik yani. Selamlar. Herkese iyidir umarım. İkinci gün seyahatimizi değerlendireyim. İkinci gün seyahatimizde Meryem Ana ve Efes turu yaptık. Dikili'den gittik. Kısa bir yoldu. Çok uzun bir yol değildi zaten. 200 kilometreyi belki çok az geçtik. Yorucu bir seyahat değildi. Epey de gezdik yani. Antik kentleri de epey bir dolaştık. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Meryem Ana'nın olduğu yer, doğası gerçekten çok güzeldi. Çok hoştu. Orada saatlerce dururdum yani. Efes de çok güzeldi ama Efes'te yürütülen çalışmaların maalesef biraz üzücü olduğunu söyleyebilirim. Daha özenli olmalı. Bu tür değerlerimizi daha iyi korumalıyız. Daha güzel yapmalıyız bu tür çalışmaları. Örnek olmalıyız. Ama bu konuda uzman değilim. Bu konunun uzmanları daha iyi bilirler.
daha iyi değerlendirmeler yaparlar. Dediğim gibi ikinci gün yolculuğumuzda hız olayı çok olmadığı için Dikili'den otoban dışından zaten Ali Ağa Menemen yolundan İzmir'e geldik. Kısa karayollarının otoyolunu kullandık ve oradan da zaten Selçuk'ta Efes yol ayrımından çıktık. Orada da geceleyin kaldık. Çok da ucuz bir otelde kaldık. Tadilat vardı otelde. 1200 liraya kaldık yani, çok uygundu. Otelde fena değildi, güzeldi. Hem biraz Selçuk'ta da dolaştık. Ertesi gün sabahleyin erkenden kalktık, yola koyulduk. İkinci gün yolculuğumuzda çok fazla iniş çıkış yoktu. Sadece Selçuk'ta Meryem Ana'ya giderken epey bir tırmanış vardı ama dönüşünde de iniş vardı. Dikili'den İzmir'e kadar olan yol genellikle çok iniş çıkışı olmayan bir yol. Düz bir yol yani. Dolayısıyla araç verimliliği gayet iyiydi. Ama hava çok soğuktu yine. 3 günlük yolculuğumuzun hepsinde ilk önce direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtmayı, 3-4 dakika sonra da aracın klimasını 28 derece ısıtma olarak ikinci kademede çalıştırdık. Dolayısıyla bu 3 günlük yolculuğun %90'ında klimayı kullandık. Öğleden sonraları güneşin çok yakıcı olduğu koşullarda 18 dereceye yine ikinci kademeye getirdik. Onda da soğutması iyiydi. Fena değildi aracın soğutması. Sıcak ısıtması kadar performanssız değildi. Ondan memnun kaldık. Zaten araçta 2 kişiydik. Yükümüz de bir küçük valiz kadar ancaktı yani. Birkaç tane eşyamız falan vardı işte. İkinci günden araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 3. gün videosunda da görüşmek üzere.